Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ve seçimi kazandığınızı düşünelim. O gece ilk ne yapmak istiyorsunuz? Nereye gideceksiniz ya da kutlayacak mısınız? Valla şu an siz sorunca ilk kez düşündüm. Aklıma ilk gelen şeyi söyleyeyim. Yani hiç kutlamaya vaktimiz yok yani. O an itibariyle çok yapacak işimiz var. Gerçekten. Yani çok yapacak işimiz var çünkü hayatı zora sokan, insanları, aileleri sıkıntıya sokan ve gerçekten bu ülkede gereksiz çatışmalar, gereksiz ayrışmalar, gereksiz kutuplaşmalar, gereksiz kin, öfke, nefret, toplumu oradan çekip almaya çok uğraştık ama onun esas merkezi orası. Orada bu kaynağında düzeldiğinde, o sıkıntılar bertaraf edildiğinde bu ülkenin, bu memleketin güzel insanların önünde hiçbir engel kalmayacak. O bakımdan ilk saniyesinden itibaren o fenalıkları o milletin hayatından çıkarmak benim için en büyük kutlama olacak. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Ekim ayında Devlet Bahçeli 1 Ekim'de hatırlarsınız DEM Parti'ye gidip Genel Başkan'ın elini sıkarak yeni bir süreç başlattı. Ertesi gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir atama yapıldı. O gün bu çok fark edilmedi ama o atama Türkiye'de önümüzdeki dönem muhalefetin tasfiye edilmesinin ilk adımı oldu. Eski başsavcı döneminde dosyaların ondan kalma olduğunu söyledim. Bu operasyonlara uzak durduğunu biliyorum savcının. Eski başsavcının, o da iktidara yakın bu arada, bu yüzden eleştirildiğini biliyorum bu operasyonlara uzak durulduğu için. Yeni başsavcının, şu anki başsavcının, operasyonu yapan başsavcının bizzat ben bu operasyonu yaparım, bu muhalefetin üzerine giderim hissiyle iktidar tarafından getirildiğini de biliyorum. 6 ay geriye saralım. Çok değil. Bahçeli'yi falan karıştırmaya da gerek yok. Can Atalay'la ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı çıktı. Ve bu zamana kadar ilk kez bir Anayasa Mahkemesi kararını uygulamadılar. Biz o gün ne dedik? Bu bir tip işi değil, bu Can Atalay'la ilgili bir şey değil. Darbe yaptı AKP dedik. Ciddiye almadı bizi muhalefetin geneli. Açık açık söyleyeceğim bakın yani bu saydığım mihenk taşlarının herhangi birinde biz toplumsal bir tepki örgütleyebilseydik 19 Mart darbesi diye bir şey yaşamayacaktık. Aslında 19 Mart'a gelen süreç şuydu. Merkezi iktidarı kaybetmenin korkusu ve telaşıyla 31 Mart 2024'ten itibaren tasarruf tedbirleri genelgesi, finansman baskısı, yargı tacizi, yargı sopası, gözaltılar, kayyumlar, Gazi Osman Paşa'da gördüğümüz gibi meclis çoğunluğunu kullanarak sandıkta kaybettiği belediyeye çökmek gibi uygulamaları gerçekleştirdiler. Dünyadaki örneklere baktı, iktidarda kendine örnekleri buldu. Nereden buldu? Malezya'da buldu. Otoriter bir rejim nedeniyle onun karşısına çıkan başkanı aynen şablon suçlarla kalktılar, yolsuzluk dediler, yok terör dediler vesairesi cezaevine attılar. Şu anda Malezya Devlet Başkanı'nın başına gelen aynı Ekrem Bey başına gelendir. İkinci örnek dersi neresidir? Aynı şekilde Pakistan oldu. Aynı şekilde Macaristan oldu. Aynı şekilde şu andaki Rusya'nın Putin'i de aynı şekilde. Bu demokrasi amaç mı olacak, araç mı olacak? İşte burası tartışmaya açılmalıdır. Demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Tayyip Erdoğan bir karar vermişti Devlet Bahçeli ile birlikte. Muhalefetin bir kanadıyla bir çözüm süreci yürütmek, öte yandan öbür kanadının en güçlü Cumhurbaşkanı adayını tasfiye etmek. Muhalefet başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere iktidarın üzerine geldiğini gördüğü için bir hamle yapmaya karar verdi. O hamle neydi? Cumhurbaşkanlığı adaylığını erkenden ilan etmek. Varsa yoksa koltuk. O koltuk senin. O koltuk milletin. O koltuk Türkiye Cumhuriyeti'nin. O koltuk bir saltanatın değil ha. O koltuk bir ailenin değil, milletin, evlatlarının, sizin. Hanımefendiler, beyefendiler hepinizin.
Evet. Merhaba, ben Selinay Uzuntel. İstanbul Üniversitesi İktisat son sınıf öğrencisiyim. Şimdi bir gün öncesi diploma iptali kararı duyuldu ve sosyal medyada aslında epeyce tepki uyandırdı. Bu aslında doğrudan ülkenin daha otoriter, daha baskıcı bir rejime doğru gidişinin son noktasıydı. Akşamında aslında bir Filistin eylemi vardı. Biz Filistin eylemine de katılmıştık. Filistin eyleminde arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Hani böyle bir durum oldu ve aslında çok fazla tepki var. Sınıf gruplarında biraz tartışalım. Ve yarına bir eylem aslında koymamız gerekiyor. Buna sessiz kalmamamız gerekiyor. Sonrasında hızlıca aslında bir eylem kararı aldık. Eylem komitesi kuruldu, işte saati, görseli belirlendi ve bir yanıyla sınıf gruplarında farklı üniversitelerde de aslında tartışmalar başladı. Haliyle o tepkinin üzerine de sabah gözaltıların olduğunu öğrendiğimizde bizim İstanbul Üniversitesi öğrencilerine olan çağrımızda diğer tüm üniversiteli öğrenciler de aslında karşılık buldu. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önünde partililer var. Yoğun bir biçimde bir haber geldi. İstanbul Üniversitesi'nden gençler yürüyüşe geçtiler. Bir gün önce de 18 Mart günü de Ekrem Başkan'ın diplomasını iptal ettiler. Akşamdan şeyi biliyorduk. İmamoğlu'nun diplomasının iptali için aslında orada olacaklardı ve sabahına böyle bir şeye uyandılar. Ve hani orada polis barikatı var, Saraçhane'de bir şey oluyor. Oradan oraya gelinecek mi, gidilecek mi? Pankartlar geliyor, dövizler geliyor, işte megafonlar geliyor. Bir yürüyebilecek miyiz, yürüyemeyecek miyiz hesabını da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü valilik yasağı da vardı. İnternet erişimi kısıtlanmıştı. Bir yere kadar yürüttüler bizi. Ta ki iktisat ek binanın önüne kadar. Orada da önümüze barikat çekildi. Nereye kadar kokacağız be? Yani hakikaten ben bütün siyasete girme sebebim bu benim. Yani nereye kadar kokacağız? Ek binanın önünde yarım saatten fazla bekledik. Tabii ki bekledikçe kitlenin öfkesi artıyor. Polis simit sat, onurlu yaşa sloganları, yüklen barikata yüklen sloganları atılıyor sürekli olarak. Polisle müzakerenin sonucunda ilçe emniyet müdürü geldi ve tebliğ etti yürütmeyeceğini. Bizim orada o kadar vakit beklememiz ve kitlenin gerçekten o bekleyiş anında da sayısını 2'ye 3'e katlaması. Yani her şey aslında 2 dakika içinde oldu. Karar verildi, işte herkes kol kola girdi ve birden yüklendik barikata. Herkes sinmişken, herkes susmuşken, İstiklal Marşı'ndaki korkmayla ayağa kalkıp korkmayıp İstanbul Üniversitesi'nden başlayıp buraya kadar gelen ne barikat ne bir başka şey dinleyen gençlere teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi'ndeki o yıkıp geçme anının, o görüntülerin ondan sonra Saraçhane'de biriken yüz binler, belki etrafını da kabul edersek milyonlar üzerinde çok ateşleyici bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O anın heyecanı, o anın duygularıyla ve bir patlama gibi tarif edeceksek anlayamıyorduk ne olduğunu. Çünkü bizim için şimdi İstanbul Üniversitesi'nde her zaman hani böyle eylemler olur. Meğersem aslında tüm sosyal medyada ve tüm memlekette gerçekten büyük bir ses uyandırmış. Hani memleketi tabiri caizse ayağa kaldıran bir hamle olmuş. İnsanlar şey sanıyorlar Sertaç, ben hiç etliye sütlüye karışmayayım, tweet de atmayayım, hiç bulaşmayayım, işte işime gideyim, evime geleyim, arkadaşlarımla kendi böyle konfor alanlarında takım, o zaman bana hiçbir şey olmaz sanıyorlar. Öyle değil kardeşim. Bir ülkede hukuk çöktüğünde, devlet çöktüğünde sen o kendi konfor alanında da onun altında kalacaksın. Öğrenciler bize onu hatırlattılar. Yani öğrenilmiş çaresizlikle evinde konfor alanında o küçücük ömrünü uzatmaya çalışan yaşlılara diyeceğim, orta yaşlılara, bizlere korkmayın lan dediler. Korkmayın, korkacak bir şey yok, ölümden öte köy yok. Yani bu ülke bizim. Bize bir haber geldi, dediler ki gençler Saraçhane'ye doğru geliyor, barikatları yıktılar, gelmek üzereler.
Nasıl yapalım? Sayın Genel Başkanımız dedi ki sen vatandaki arkadaşları da buraya davet et. Hep birlikte burada olalım. Biz Vatan Emniyet'ten yürüyerek geldik. İstanbul Üniversitesi'nden öğrenciler barikatları yıkıp geldiler. Birinci gün orada olduk 10 binler. Açık söyleyeyim, bunu ben bekliyordum diyen kişiye ben pek inanmam. Şu açıdan herkes Ekrem İmamoğlu gibi bir figür tutuklanırsa buna sokakta tepki göstereceğini bilir. Ama bu ölçekte bir tepki. Yani üniversitelerden binlerce öğrencinin aynı anda çıktığını, polislerin bile, Türkiye'de polis teşkilatı çok güçlü bir teşkilat, onun bile durduramayacağı barikatlarını yıkacak bir şekilde bir halk hareketine dönüşeceğini çok da fazla kişinin öngördüğünü düşünmüyorum. Ben aslında bütün hesapları da bunun bozduğunu düşünüyorum. Kanun da toplumun bağrına uygun olmazsa, yöneticilerin aldığı kararlar toplumun bağrına uygun olmazsa o karar hiçbir etkisi olmaz. Maalesef o kadar yasaklama kararları aldı. Bu toplum bu kararlar hiçbirine uymadı ve Saraçhane bir simgesel yerdi. Ekrem İmamoğlu'nun meşhur sözünü hatırlıyorsunuz değil mi? Alınmadan önce. Benim diplomamı iptal edenler yarın sizin çocuklarınızın diplomasını iptal eder, mallarınıza el koyar, maaşlarınıza el koyar, bütün geleceğinizi ortadan kaldırır dedi. Aslında o sözün karşılığının halkta olduğunu biliyor. Halk da yaşadığı ekonomik sıkıntılara tepki, ki bunun bir yönetme beceriksizliği olduğunu düşünüyor. 2, adaletsizliklere tepkiyi. 3, üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğu bunu hayatının içerisinde yaşıyor. Yarın mezun olsa iş bulamayacağını bildiği bir ülkenin yönetim şartlarına tepkisini, okuluna gittiğinde doğru dürüst eğitim alamamasının tepkisini, güvencesizliğe tepkisini aslında Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarının üzerinde görme fırsatı o bulduğu için beklenmedik oranda sokağa çıktı. Beklenmedik oranda tepki gösterdi. İktidarın bile hesaplayamadığı oranda tepki gösterdi. Ve bu tepki beklenmedik oranda siyasal çeşitlilik gösterdi. Herkesi, bu eylemleri izleyen herkesin ortak fikri şu: bu sokaktakiler sadece CHP'liler diyemezsiniz. Hani her gün acı içinde yaşamaktansa burada gelip biber gazının acısına dayanalım, Japon acısına dayanalım daha iyi. Yani bu bize yapılmış bir gözaltı, bize yapılmış bir adaletsizlik. Biz kesinlikle İmamoğlu'nu bir sembol olarak görüyoruz. Kendimizi onun yerine koyuyoruz. Sesimizi artık duyurabildiğimiz tek yer sokaklar. Bizim tek kurtuluş yolumuz bu kaldı. Bugün burada alınmazsak yarın başka bir yerde alınacağız zaten. Başka çıkış yolumuz kalmadı. Yani bu halk damarına basıldığında, onu kuşatmaya çalışan bir iktidar olduğunda ona karşı sokaklar her zaman bir çıkış olarak görmüştür. Kesinlikle sadece İmamoğlu için burada değilim ben. Burada bütün halkımız için buradayım. Kendim için buradayım. Geleceğimiz için buradayım. Bu video yayınlandıktan sonra tutuklanıp geleceğimin mahvedilmesinden de korkuyorum. Ama ve lakin yarın zaten hepimizin geleceğini mahvedecekler. Bugün İmamoğlu'nun diplomasını iptal edenler yarın Kabaoğlu'nun imzası olan benim avukatlık ruhsatımı da iptal edecek. Direneceğiz, birlikte kazanacağız. Sadece İstanbul'da olmadı. Ülkenin dört bir yanında insanlar sokağa çıktılar. Yurdun dört bir yanında, Türkiye'nin 81 ilinde insanlar sokağa çıktılar, itiraz ettiler, tepkilerini, demokratik tepkilerini dile getirdiler. Cumhuriyet Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Bakın, o eski numaraları yutturabileceğiniz kimse yok karşınızda. Saraçhane'deki kalabalık iyiydi, etkileyiciydi bir konusu bakımından ve öğrencinin beklentisi bakımından, ama yine istenilen düzeyde değildi. Otobüsün üzerindeyim, bir şeyler oluyor. Şimdi enteresan sloganlar, yani işte biz buraya mitinge gelmedik, eyleme geldik. İkinci gün Bozdoğan kemerine doğru yol almışken ve barikata yüklenme hedefiyle, Taksim'e erişme hedefiyle oraya doğru yönelmişken... Aşağıda başka bir tansiyon var. İlginç bir tansiyon. Bozdoğan kemerinin önüne barikatlar çekilmiş, insanlar zorluyor. Ben otobüsün üstündeyim, yine anlayamıyorum.
Dedim ki Sayın Genel Başkanım benim otobüsten aşağı inmem lazım. Bir meseleyi tam kavramam lazım. Diyorlar ki bizi Taksim'e götürün. Bozdoğan kemerinde korkunç bir Taksim ısrarı. Slogan da atıyorlar. Özgür bizi Taksim'e götür. Şimdi sloganı duydum. Dedim ki arkadaşlar bana mı söylüyorsunuz? Sen kimsin dedi kardeşim. Özgür Özel'e söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına Özgür bizi Taksim'e götür diyemezsiniz. Özgür Başkan bizi Taksim'e götür diyeceksiniz. Sloganı değiştirin dedim bir kere bir. İkincisi de arkadaşlar bugünün Taksim'i Saraçhane'dir. Özgür Çelik başta olmak üzere yine CHP milletvekilleri, Sunay Akın gibi isimler gelip aslında polisle öğrenciler arasında bir ara bulucu rol üstlenmeye çalışmıştı. Hem bizimle konuşup hem polisle müzakere etmeye ilişkin böyle tutumları vardı. Ciddi problemler yaşadık. Çünkü çok kalabalık bir kitle, 10 binler, 100 binler orada ve çıplak sesle anlatmak zorundasınız. Ama anlatıyorsunuz 20 kişiye, 50 kişiye. Bir yanıyla o kitleyi ikna etmenin kendisi de gerçekten mümkün değildi. Eylem komitesi de zaten o kadar büyük, örgütsüz bir kalabalığın kendisini yönlendirmekte zorluk yaşıyordu. Beşer beşer, onar onar, 50'şer anlata anlata bugünün Taksim'i Saraçhane'dir, burayı korumamız lazım, bakın buraya kayyum atayabilirler, burası riskli diye anlaştık ve birbirimizi ikna ettik kısmen. Yine Bozdoğan kemerine gidiyorlar ama. Şimdi yine Saraçhane'de durmuyorlar. Tamam Taksim'den vazgeçtik. Ya arkadaşlar niye Bozdoğan kemerine gidiyorsunuz? Gelin yukarıya. Oradan polis gaz atıyor, bilmem ne yapıyor. Çocuklara şiddet uyguluyor. Püskürtüyor, getiriyor. Ağır bir şiddet uyguluyor. İşkenceye varan şiddetler uygulandı çocuklara. Çık. Yok dediler, vurdular. Gel yavrum. Orada Özgür Çelik'in bizle konuştuğu, bize söylediği şöyle bir cümle vardı. Hani arkadaşlar bu otobüs size de açık, öğrenciler gelsin konuşsun, buradaki kürsüyü size açmak istiyoruz diye bir teklifi olmuştu. Biz de bu teklifi kabul etmiştik. Günlerdir söylüyoruz. Bugün buradaki bu kalabalık olarak şu sözü veriyoruz. İnsanca bir yaşamı, eşit, özgür, demokratik bir ülkeyi kurmak için onları sunuyoruz arkadaşlar. Sabahına zaten benim de evime baskın yapılmıştı. 24 Mart sabahı olması lazım tarihin. Ben sonra ev baskını olduğunu öğrendiğim için avukatımla da görüşmüştüm ve ifade vermeye gitmiştik vatana. İfademizi verdik, sonra nezarethaneye aldılar bizi. Bugün burada kalacağımıza ilişkin bir şey söylendi. Yarın da savcılığa çıkarılacağımızı söylediler. Ve bunu da yapmasının aslında altında kalan neden korku yaratmak, panik yaratmak, milletin oraya gelişini engelleme amacına yönelikti. Bunun için toplu gözaltılar yapıldı. Kübra'nın annesi diyecek ki kızım sakın gitme. Bak gidenleri tutukluyorlar. Ege'nin babası diyecek ki sakın gitme oğlum bak. Gencecik çocuklar, bu topraklarda yetişmiş gençler değil de düşman askerleri getirip böyle Saraçhane'ye bırakılsa bu kadar hınçla bence davranılmazdı gerçekten. Bu çocuklar otobüslerde kaldı. O kamera kayıtlarının şeyde olması lazım, otobüslerde olması lazım. Çünkü bunların ters kelepçelenmemesi gerekirken hiçbir otobüste gözaltında bulundukları süre içerisinde bu çocukların kamera kayıtları yok. Çok uzun süre beklemiştik ve orada da o süre zarfında yani bu bekleyişe ilişkin bizim aramızda da bir tepki oluşmuştu. Çünkü o nezarethanede beklerken ne yemek veriliyor ne su veriliyor, hani çok zor ikna ettik ki bizi hani tuvalete götürüp getirsinler aynı zamanda. O nezarethanelerin yanında marihuana deposu var. O berbat kokunun içerisinde insanlar
4 gün boyunca dışarıdan avukatların yemek getirmesi yasak. Bizim yemek göndermemiz yasak. Sadece onların verdiği yemekleri yiyebiliyorsun. Kesinlikle yiyilecek nitelikte yemekler vermiyorlar. 2, insani ihtiyaçlarını karşılamana izin vermiyorlar. Yarım saatlik, 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik ifade için insanlara orada deyimi yerindeyse psikolojik işkence yapıyorlar. Ben avukatım, toplumsal davalarda da avukatlık yapmış bir avukatım. Ömrümde ilk defa tırnak içinde izinsiz gösteriden tutuklanan insan gördüm. Bu da işte polisin ihtarına rağmen dağılmama suçu. Bunun da aslında yatarı olmayan bir suç. Ona rağmen hani tutuklanmıştık. Ne zaman çıkmış bu kanun bir bakayım dedim. 1983 yılında çıkmış. 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştirenlerin çıkarttığı bir kanun. Tutuklandıktan sonra gittim çocuklarla Silivri'de görüşmeye. Ne dediler bana biliyor musun? Abla burada hiçbir şey yok. Öğrenci yurdu, keşke hep burada kalsak. Bak tutuklanmış hapiste. Yani cezaevine girince derin bir oh çekmiş. Niye çişini yapabiliyor? Niye yemek yiyebiliyor? Niye başını koyup uyuyabileceği bir yastık var? Niye darp edilmiyor, başına bir şey gelmiyor? Tutuklanmadan önce gözaltı safhasında emniyetin elindeyken bu insanların başına bunlar geldi. Ve burada herkesin dikkatine sunayım. Adalet Bakanı olacak Yılmaz Tunç Efendi. Çıkıp 3 günde bir açıklama yaptı. Hatırlıyor musun? Yargı tarafsız ve bağımsız, yargı tarafsız ve bağımsız. Tutukluların hepsi bize emanet. Tutukluların hepsi bize emanet. Bir Allah'ın kulu çıkıp gözaltılarla ilgili bir şey dedi mi? 301 öğrenciyi tutukladılar. Çocuklar 1 aydan fazla cezaevinde kaldı. Ama bir şey söyleyeyim, cezaevinden çıktılar, ne diyorlar biliyor musun? Başkanım diyor, korkulacak hiçbir şey yok. Yine eylem olsun, yine gelip en önde mücadele edeceğim diyor. Demokrasi seçimden fazla bir şeydir. Bakın benim hiç oy vermeye gitmeyen arkadaşlarım var. Oy vermeyen insanların anayasal hakkı yoktur diyebilir misiniz? Mesela oy vermediği için onun vergi vermeyeceğini söyleyemeyeceğiniz gibi onun dernek kurma hakkı yoktur da diyemezsiniz. Gazete çıkarma hakkı yoktur da diyemezsiniz. Mahkemede hakkını savunmaya. Demokrasi seçimden fazla bir şeydir. Protesto hakkıdır, ifade özgürlüğüdür, ondan sonra hukuki haklardır. Bütün bunların toplamıdır demokrasi. Sandıktan bir oyu fazla çıkarttım, istediğimi hoyratça yaparım. Şimdi o seçimler tarafsız ve bağımsız yapılabiliyor mu? İktidarda olanla olmayan arasında koşullar eşit mi? Değil. Medya olanaklarını bütün siyasi partiler eşit kullanıyor mu? Kaymakamlıklar, valilikler bir siyasi partinin seçim ofisine dönüşmüş. Bürokrasiyi kullanıyor mu? Yasama, yürütme, yargı 3 bacağıdır bir temel demokrasinin. Yanında medya vardır. Bağımsız denetim kurulu şeyini yapabilmek için ve elbette ki bunların tümünün meşruiyetini aldığı ne vardır? Halk vardır. O halkın mecrası da sokaktır. Yani bundan 20 sene önce Twitter diye bir şey yoktu. Kadınlar, feministler ilk sokağa çıktığında da dayağa karşı yürüyüş sokakta yaptılar. Yani sokak hak aramanın en meşru yerlerinden biri aslında. Ama iktidar bu haktan hoşlanmadığı için bu hakkı sürekli bir suçmuş gibi lanse eder. Ne gibi? İşte terör örgütleri aslında bu pankartları taşıyanlar. İşte yakıp yıkıyorlar, yağmalıyorlar gibi. Veyahut da işte bunların arkasında çok kullandıkları gibi dış güçler var. Ajanlar var, işte Gezi iddianamelerini okuyorsanız bir takım istihbarat örgütleri var ve onlar aslında bu işin üzerinden darbe yapmaya çalışıyorlar gibi. Aslında bir ve birden fazla suçu, terörü, casusluğu, işte fiili şiddeti sanki bu gösterinin niyeti ve parçasıymış gibi göstermeye çalışır. Davanın sonunu bekleyelim. Güzel. Sen hukuk dışına çıkacaksın. Benim de elim kolum bağlı. Ben de evimde oturacağım. Kimseye bunu iletmeyeceğim. Haklı olan insan savunmasını sokakta da yapar, meydanda da yapar, adliyede de yapar. Çünkü yüreğimiz yanıyor hukuksuzluktan dolayı. Ben öğrenciliğim yılında aynı bugün nasıl Beyazıt Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi o meşhur mitingini gerçekleştirdiyse, nasıl Saraçhane önleri bu eylemleri gördüyse, 1990'ların ikinci yarısında meşhur türban eylemleri de bu sürece eşlik ettiğini çok iyi hatırlıyorum. Ve Türkiye öyle bir haldeydi ki sahnede grup yorum vardı 1990'ların sonunda. Grup yorum şarkı söylüyor, binlerce türbanlı, o dönem onlara destek veren türbanlı olmayan veya çeşitli tepkisel hareketlerden gelenler yan yana bir protesto eylemi gerçekleştiriyorlar.
sokak hareketi vardı aslında. Türkiye'de bu anlamda meşru bir şeydi sokakta olmak. 2, 2001 yılı da büyük bir ekonomik kriz yaşandı Türkiye'de. Ekonomik krize karşı hiç kimsenin yine beklemediği anda esnaf hareketi vardı. Dönemin en meşhur şeyi nedir? Ülkenin başbakanına yazar kasa fırlatılmasıdır. Yazar kasa bir işçinin taşıdığı bir şey değil de bir esnafın taşıdığı bir şeydir yazar kasa. AKP iktidarı ama işte o 2013 yılında Gezi'de sokağın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu gördü. Çünkü o bütün planını sandık ve sandık manipülasyonu üzerine inşa ede geldiği için toplumsal muhalefetin gücüyle bunu ilk defa tattı. Geziciler! Geziciler! Polis orada dün de vardı, bugün de olacak, yarın da olacak. Artık sabrın sonuna geldik. Ben bu uyarımı son bir defa daha yapıyorum. Orada 3 gün, 4 gün, 5 gün bunlar kaldı. Yurt dışından döndüm. Baktım ki hala onlar orada duruyor. İçişleri Bakanıma şunu söyledim. 24 saat içerisinde Atatürk Kültür Merkezi'ni temizleyeceksiniz. Gezi'de sokak hareketinin, toplumsal muhalefetin aslında klasik meclise sıkışmış muhalefetten daha fazla bir şey olduğunu gördü. Kendisi için daha büyük bir tehlike olduğunu gördü. Gezi Parkı'nı temizleyeceksiniz dedim. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben verdim. Ben verdim. Evet. Ben yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. Bakın bu kadar açık konuşuyorum. Saraçhane'deki eylemlerde şunu dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Herkesi birleştiren şey iktidara tepki. Ama kitlenin çok önemli bir bölümünde muhalefete karşı da rahatsızlık vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de çok hoşlanıyor değil o kitle. Gidip konuştuğunuzda onu görüyorsunuz. O yüzden sokak muhalefeti, kitlesel muhalefet, toplumsal muhalefet o meclise sıkışmış muhalefetten daha fazla bir şey olduğunu Gezi'de gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi de bunu gördü. Bu muhalefetin dengeleri değiştirebileceğini gördü. Kendisinin bunun karşısında aciz içinde kalabileceğini gördü. Hatta iktidar içi blokları darmadağın edebileceğini bile gördü. O yüzden de ondan sonra müthiş bir aslında totaliterleşme süreci başladı Türkiye'de. Yani 2013'ten itibaren mesela ondan sonra biz hiçbir daha Taksim'e çıkamadık. Valilikler, emniyet müdürlüğü atamaları. Sonra kendi tabirleriyle Allah'ın lütfu olan bir 15 Temmuz kendi yarattıkları bir canavara karşı açtıkları bir savaşı kazanarak da tamamen o totaliterleşme sürecini tamamlamış bulundular. Kitle eylemleri öyle bir şeydir ki en tanımlanamayan, en ne yapılacağı öngörülemeyen şeylerdir kitle eylemleri. Bir, gerçekten de meşru bir zemin içerisinde gittikçe kalabalıklaşarak, gittikçe meşruiyet alanını genişleterek dünyanın belki en güçlü iktidarlarını da yerinden edebilir. Ama öte yandan kitle eylemleri eğer doğru yönetilmezlerse, doğru hedefler peşinde koşmazlarsa veya kendi meşruiyet alanlarını gittikçe kaybederlerse dağılır, ufalanır, küçülür, paramparça edilir, bir anlamda mesajını bile savunamayacak hale düşürürlerse ertesi gün büyük faşizan dönemlerin de başlangıcı olabilir. Bakın Türkiye'de bu işler de böyledir. 11 Eylül 1980 sokakta kitlelerin olduğu bir şeydir. 13 Eylül 1980 ezilip darmadağın edildiği bir dönemdir, bir faşizm dönemidir. Bu ikisini unutmayalım aklımızdan. O yüzden bu kitle hareketlerini yönetenler yarının ne olacağına karar verecekler. O şiddet uygulayanlar dışında devletin polisiyle, memuruyla hiçbir sorun yok. Biz de memur çocuğuyuz. Çünkü biz onlara o yukarıdan gelen talimatları biliyoruz. İster vali, ister emniyet müdürü, ister çevik kuvvet polisi, ister bir güvenlik görevlisi fark etmez. Bir talimat zinciriyle bu işleri yaptıklarını biliyorum. Ve o talimata uymadıklarında başlarına ne geleceğini de biliyorum. 5 dakika sonra bir yazıyla
görev yerinin değiştirileceği ya da merkeze çekileceğini o da biliyor, ben de biliyorum. Türkiye'de bürokraside, yargıda, poliste ve askeriyede şöyle bir his vardır. İktidar benden zaman zaman hukuksuz işler yapmamı ister. Bunu yapan kişiler ödüllendirilir. Ama yarın denklem değiştiğinde bunu yapan kişiler yargı önüne de çıkarılır. Gezi Parkı'nda çadırları gelip yakan, yani en radikal müdahaleyi yapan polisler sonra yargılandılar. Gezi eylemlerine FETÖ iftirası atıldı ama Gezi'yi bastıran polislerin de FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Enteresan bir denklem. Düşünün ki Tayyip Erdoğan bir dönem hapisteydi, Cumhurbaşkanlığına kadar yükseldi. Atatürk bile ölüm fermanı verilmiş bir askerken ülkenin kurucusu haline dönüştü. Türk siyaseti hep mesela başta Demirel olmak üzere, işte CHP'yi yönetenler olmak üzere hep bu hapishane hikayesinin, hep bir düşme kalkma hikayesinin olduğu bir yer. O yüzden aslında bakıldığında bence bürokrasi yarın bir gün Ekrem İmamoğlu bunu başarır mı fikrini kafasında taşıdığı için bu dönemde bazı şeylere imza atmak, bazı adımları atmak istemedi. Şöyle bir tarihsel an yaşanıyor, bence o işin özü. 19 Mart ve sonrasında ifade veren çok sayıda insanla konuştum. Şu anlatıyor, hücreden çıkarılıyor, polise ifade vermeye gidiyorlar. Hani karşısındaki polisle bir karşılıklı tartışma yaşandıktan sonra diyor ki size bir şey söylemek istiyorum. Karşınızdaki kişinin kim olduğunu bilin diye bunu söylüyorum. Önümüzdeki dönemin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Ben de o hükümette bakan olacağım. O kişinin ifadesini aldığınızı bilin. Ona göre ifade alın diyor. Ve derin bir es veriliyor. O ifadeyi alan kişi açısından anlamlı bir an. Çünkü gerçekten de Türkiye'de böyle anlar var. Bir tesadüf var. Bu tesadüf soracağım ama cevaplamak istemeyebilirsiniz pozisyonunuzdan ötürü. Gezi Parkı dönemi bir çözüm süreci vardı. O zaman Öcalan ve Demirtaş buna karşı açıklama yapmıştı. Tekrar çözüm sürecinin üstelik Bahçeli tarafından başlatılması ve bugün bu operasyonların yapılması tesadüf mü? Çok güzel bir yanıt verdin benim yerime sorunun içerisinde. Bulunduğunuz konumdan dolayı bu soruyu yanıtlamak istemeyebilirsiniz diye. Tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bir arkadaşım bana Yenikapı'dan telefon etti. Dedi ki ya şu an metro durağındayım. 2 grup insan geliyor karşıdan. Birisinin elinde Türk bayrakları var ve hüzünlüler. Çünkü hatırlayın 19 Mart tam Nevruz kutlamalarının arifesine denk gelmişti. Öbür tarafta da işte Nevruz sembolleri taşıyan kitleler var. Onlar da bayram kutluyorlar. Enteresan bir Türkiye fotoğrafı karşımdaki demişti. Gerçekten bence bu Türkiye fotoğrafı siyasal bir yere de denk düşüyor. İktidar şunu yaptı. Muhalefetin bir kanadıyla bayram, öbür kanadıyla matem görüntüsünü aslında kendi kurduğu siyasal denklemle yarattı. 2 çıkış yolu görüyor kendisine. Bir, karşısında 2019'dan beri onu gerileten bir blok var. Bu blok 2017 referandumundan bu yana yan yana durabilmeyi başardı. 2019'da büyük şehirleri kazandı bu blok, geriletti onları. 2024'te 2. parti konumuna düşürdü bu blok onları. Birinci tükenmiş iktidarı sürdürmek için birinci çıkış yolu olarak bu bloğu dağıtmayı görüyorlar. 2. çıkış yolu olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmayı görüyorlar. 2 tuşu aynı anda bastılar. Öte yandan bence Saraçhane eylemlerindeki yeni milliyetçilik demiş olduğu o tabloda birikmiş olan tepkiselliklerden bir tanesi bu açılım çözüm sürecine oluşan tepki. Düşünün ki Türkiye'de en milliyetçi gözüken parti uzun yıllardır kavga ettiğini söylediği terör örgütünün liderini cezaevinden çıkarıp meclise getirip konuşturmayı tartıştığı bir dönemde bu olanlar yaşandı. O yüzden ben o yeni milliyetçiliğin tepkiselliklerinden bir tanesinin o fotoğrafın bir başka bölümünün olduğunu düşünüyorum. AKP geldiği günden itibaren böl parçala yönet politikasını toplumun bütün kesimleri üzerinde çok büyük bir başarıyla uyguluyor. Ta Ergenekon sürecini atacağım izin olursa. 2006-2007 yılları en çok sevinenler işkenceye ve gadre uğrayan Kürtler de o dönemde. Çünkü ne sandılar, nasıl lanse ettiler o süreci? Sanki o işkenceci subaylar, o derin devletler, o beyaz torosların müsebbiplerini hukuka uygun bir biçimde bu işledikleri suçlardan ötürü yargılıyoruz gibi bir imaj çizdiler ve aslında o dosyalar bomboştu.
Hukuku katletmeye orada başladılar. İddianame değildi, delil yoktu doğru düzgün. Tayyip Erdoğan bir tahterevalli siyaseti kurar. Hep bunu yaptı. FETÖ'yle işbirliği yapıp Atatürkçülere vurdu. Sonra FETÖ'ye vurmak istediği zaman milliyetçilerle işbirliği yaptı. Kemalistleri döverken merak etmeyin ben şu amaçla yapıyorum deyip liberalleri sakinleştirdi. Liberallere bir şey yaparken Kürtlere ben bunu merak etmeyin böyle yapıyorum deyip onu sakinleştirdi. Solculara bir şey yaparken sağcılara bunlar da adam bunu yapıyor. Yani tahterevalinin bir kanadını yükseltirken diğer kanadını aşağı düşürür. O yüzden ben şu tarihsel dönemeci verdim. 1 Ekim. Açılımın başlangıcı 2 Ekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın değiştirmesi. Sen bir anda hepimize terörist diyeceksin. Sen kalkacaksın Abdullah Öcalan 40 bin kişinin katilidir diyeceksin. Onu dışarı çıkarmaya çalışacaksın. Terörle ilgisi olmayan Esenyurt Belediye Başkanımızı cezaevine atacaksın. Ekrem İmamoğlu'nu terörle irtibatlandıracaksın. Bu şekildeki algı yaratmaya çalışacaksın. Bir sefer bu olayı hiçbiri samimi değil. Zerre miktarda güvenim yok mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı herhangi bir anayasa değişikliğiyle bu ülkeye yani barışın geleceğini falan düşünmek çok hayalci geliyor bana. Yani bu ülkede bir barış olacaksa, bu ülkede bir huzur, refah, kardeşlik, eşitlik ortamı olacaksa bunun birinci koşulunu AKP rejiminden kurtulmakta görüyorum ben. Bu süreçte DEM Parti'nin görece etkisiz ya da sessiz kalmasını sağlamak gibi bir amacı var mıydı diye soruyorsam bence evet vardı. Sertaç bir şey söyleyeceğim sana abi. Şu anda Türkiye'de iki güç bir mücadele halinde değil mi? Bu ne biliyor musun yaşadığımız şey? Bir bilek güreşi. Bak bu bir bilek güreşi. Elini geriye çeken ya da esneten yatar. Kaybeder. Şimdi hep diyorlar ya kardeşim bu gençler apolitik falan. Ya ne olacak bu gençlerin hali ya? Ya bu memleketin geleceği ne olacak falan. Gençler Gezi'de de göstermişti, 19 Mart'ta da gösterdiler. Gençler aslında politikler. Memleket meselelerine felaket kafa yoruyorlar. Partizan değiller biraz. Bu işi bir siyasi parti çatısı altında yapmak istemiyorlar. Orada da biz şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz. Siyaset kurumuna karşı bu mesafe neden? İçinden geçtiğimiz süreç bize çok şey öğretmekle birlikte belki de çeşitli yönleriyle bizi korkutmuş da olabilir. Ama buralarda ben de birçok şeyle yeni karşılaşmama ve deneyimlememe rağmen korkunun önüne geçebilecek yolların olduğunu düşünüyorum. Yani kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye bağırıyoruz 19 Mart'tan bugüne bağırıyoruz. Bu böyle boş bir slogan değil. Çünkü başımıza gelen şeyleri bireysel sanmaya devam ettiğimiz müddetçe başımıza bir şeyler gelmeye devam edecek. Sevgili dostlar, bir şeyi değiştireceksek beraber değiştireceğiz. Yeni bir kurtarıcı gelmeyecek. Tek başımıza işin içinden çıkmamız mümkün değil. Karşımızda artık devletleşmiş bir siyasi parti var. Şunu da çok iyi biliyorum, çok zor bir şey ya örgütlenmek. Örgütlerde çalışmak çok zor. Siyasi partiler benim de bazen kendi partimde çok sinirimi bozuyor. 3 kişi yan yana gelin 10 tane başlık açın anlaşmanız mümkün değil onun da. Ama bazı ortak amaçlar etrafında bir arada durmak mecburiyetimiz var bizim. Yalnız hissetmememiz buradan çıkarmamız gereken sonuç. Yalnız hissetmediğimizde o bizim arkamızdaki birlik, beraberlik, dayanışma duygusuna sarıldığımızda zaten daha güçlü oluyoruz. Herkese şeyi söylüyorum, benim umudum yok, yok senin uğraşasın yok. Senin uğraşasın yok. Yani yeterince sayıda insanın uğraşası olsa çok şey değişir bu ülkede ya. Ya bu bir bitiş noktası değildi. Aksine bu bir başlangıç noktasıydı. Bizim bence bunu zaten böyle görüyor olmamız lazım. Öbür türlü zaten biz hani yaptık olmadı noktasına eğer saplanırsak ilerleyişi bence göremeyiz. Burada gerçekten sevdiğim bir laf var, Mustafa Kemal Atatürk'ün lafı. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim der. Tam olarak bizim üstümüze düşen görev şu anda bu. Yani ay İmamoğlu tutuldu, ne yapalım, oturalım ağlayalım mı? O yüzden bizim dönüp bunu daha ileriye nasıl taşıyacağımızın yolunu ve yöntemini aramamız gerekiyor. Bunu da bulunduğumuz her yerde aslında bizim açımızdan başta üniversite olmak üzere çalıştığımız iş yerinde, mahallemizde, yaşam alanlarımızda daha örgütlü
nasıl oluruz'a kafa yormamız gerekiyor. Çünkü tek adam iktidarı önümüzdeki süreçte daha fazla saldıracak. Ve şuraya bağlayacağım, bu bir Saraçhane belgeseli ise, bu bir 19 Mart belgeseli ise, bu özünde aslında o Z kuşağı dediğimiz bu ülkenin pırıl pırıl insanların belgeseli. Çünkü bu direnişi başlatan onlar, bizi ateşleyen onlar, bu ateşi yakan onlar. Çünkü geleceği karartılan onlar ve onların üzerine düşen bir ödev var. Tek başlarına bir şey yapamayacaklar, bir arada durmak zorundalar. Bu dünyada insanlık ne zaman bir adım ileri gittiyse örgütlenip mücadele eden ve korkmayan insanlar sayesinde bir adım ileri gitti. Şimdi bu gençler ayağa kalktılar ama yürümek ve koşmak için bir arada duracakları mecralara gerçekten ihtiyaçları var. Gelsinler tipe üye olsunlar. Bizi sevmiyorlar mı? Gitsinler Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olsunlar. Parti mi sevmiyorlar? Gitsinler bir derneğe üye olsunlar. Gitsinler bir sendikaya üye olsunlar. Hepsinden mi nefret ediyorlar? Kendileri kursunlar. Kendileri bir direniş örgütü, bir şeyi, bilmem ne sevenler, bilmem neyi savunanlar derneği kursunlar ama bir arada dursunlar. Hem kendilerini korusunlar hem bu ülkeyi korusunlar. Lütfen örgütlenin, lütfen örgütlenin. Size çok ihtiyacımız var. Şu an size her gün yeni bir soruşturma açılıyor. Bununla nasıl mücadele ediyorsunuz? Tabii bizler Dilek etkileniyor. Bunu tartışıyoruz dönem dönem. Hatta ben de ona şunu diyorum. Evet, acılar yaşıyoruz, sıkıntılar çekiyoruz. Bazı dostlarımızın, arkadaşlarımızın, dostumuz, arkadaşımız olmasa da özgürlüklerinin kısıtlandığını, hapse atıldığını görüyoruz ve çok acı veriyor bize. Bu millete hakaret ediliyor yani. Bu milletin iradesine, bu milletin yetkisine hakaret edercesine bir yöntemle, metodla iş görülüyor. Ne yazık ki bu çok can sıkıcı ama bütün bunlara rağmen çok kızıyorum ama bir o kadar sakinim. Yani çok üzülüyorum ama bir o kadar değil, daha fazlası umutluyum. Onun için hepsinin geçeceği yöntemi, yol haritasını, metodu da biliyorum. Nasıl? Milletimiz. Yani bugünkü insanlar, ben hep onları şu kadarcık tarifliyorum. Bir avuç insan diyorum. Bir avuç insanın hamlelerinin karşısında 86 milyon insan dimdik. Temel değerlerini koruduğu anda bunlar böyle üfleyip yok edeceğiniz, uzaklaştıracağınız duygular. O bakımdan bu rahatlık var içimde. Umarım bu rahatlığın karşılığı olur. Hissiyatım çok yanıltmadı beni. Yakın bir gelecekte ben bu hissiyatımın karşılığında böyle güçlü bir Türkiye'nin başlangıcını hep beraber başaracağımızı hissediyorum.